Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine orkidelerle karşınızdayım. Daha önce sizlere farklı bitki besini tarifleri paylaşmıştım. Bugün yine sizler için çok etkili bir bitki besini tarifi paylaşacağım. Daha önce birçok farklı bitki besinlerinin nelerle yapılacağını sizlere uygulamalı olarak göstermiştim. Bugün de özellikle orkidelerimizin hızlı bir şekilde köklenmesinde, orkidelerin hızlı bir şekilde çiçek dalı vermesi için, keiki oluşturması için ve köklerinin daha canlı, yapraklarının daha canlı gözükebilmesi için yeni bir bitki besini tarifim var. Bu bitki besini tarifi için bugün aloe vera kullanacağım. Aloe vera bildiğimiz gibi aslında sadece insanlara değil, aynı zamanda bitkilere de birçok faydası var. Özellikle aloe vera içerisinde bulundurmuş olduğu birçok çeşit vitaminler, A, B, C, D vitaminleri, asitler, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, potasyum gibi elementlerden oluşuyor ve birçok mineral deposu olduğu için bu da bitkilerimizde daha hızlı çiçek ve dal vermesine yardımcı oluyor. Ve özellikle gelen sorular arasında en çok orkiden 1 yıldır 2 yıldır dal vermiyor, çiçek vermiyor. Bunun için ne yapabilirim? Ya da yaprakları sizinkiler gibi canlı gözükmüyor diye çok soru geliyor. Eğer orkideleriniz uzun süredir dal vermiyorsa, çiçek vermiyorsa mutlaka dışarıdan vitamin takviyeleri yapmamız gerekiyor. Yani orkidemizin de biz insanlar gibi bir takım vitaminlere ihtiyacı var. Bunun için de evde hazırlayabileceğimiz bu şekilde bitki besinlerini hazırlayabiliriz. Orkidenin kökleri eğer yeterince güçlü değilse bize dal ve keiki vermiyor. Eğer bu şekilde canlı olmasını istiyorsanız benim uyguladığım gibi 15 günde bir farklı sıvı bitki besinleri uygulayabilirsiniz. Kanalımda birçok orkideler için sıvı bitki besinleri tarifi var, bakabilirsiniz. Aloe vera'nın bize burada faydası hormon görevi görüyor olması. Aloe vera içerisindeki bir takım bileşenler sayesinde hormon görevi görüyor. Özellikle dışarıdan aldığımız orkidelerde hormon görevi görmesi için değişik macunlar sürüyorlar ve bu da orkidenin hızlı bir şekilde dal ve çiçek vermesine yardım ediyor. Bizler ise evde bunu aloe vera ile sağlayabiliriz. Çünkü aloe vera içerisinde bulundurmuş olduğu sityokonin hormonu sayesinde orkidenin dal ve çiçek vermesine yardımcı oluyor. Ve bizler eğer bunu belirli bir süre uygularsak belirli bir süre sonra orkidemizde dal ve çiçek olduğunu göreceğiz. Aloe vera'nın diğer bir önemli özelliği ise özellikle bitkileri toksinlerden arındırıyor. Yani özellikle çiçeklerimizde meydana gelen böceklenme, sineklenme gibi bir takım hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor. Bu da aloe vera'nın en önemli faydalarından bir tanesi. Evet, şimdi size nasıl kullanacağımı göstermek istiyorum. Bunun için ihtiyacım olan bir aloe vera yaprağı. Ben sadece 2 orkidem için kullanacağım için 2 dal benim için yeterli. Şimdi olgun yapraklarımdan bir tanesini bir bıçak ile keseceğim. Evet, bu şekilde elim ile ya da bir bıçak ile alttaki yavrulara zarar vermeden sadece bakın üstten bir şekilde en kökünden kesmeye çalışıyorum. Evet, dalımı kopardım. Şimdi size içindeki jelini de göstermek istiyorum. Bunun için bıçak ile ucundan hafif keseceğim. İçindeki jel biliyorsunuz ki birçok kozmetik ürünlerinde kullanıyor. Cilde de çok faydalı. Bakın gördüğünüz gibi içinde böyle bir jel var ve bu jel gerçekten müthiş etkili. Ben bu jeli aynı zamanda sadece sıvı gübre olarak değil, orkidelerimin hızlı bir şekilde dal verebilmesi için şimdi uygulayacağım yöntem ile dal ve keiki vermesine yardımcı olması için de üzerine sürüyorum. Bu yöntem de aloe veralarımın daha hızlı bir şekilde dal vermesine yardımcı olacaktır. Özellikle boğum yerlerini size de göstermek istedim. Eğer bu şekilde uygularsak belirli aralıklarla
Orkidelerimiz çiçek verme döneminde dal vereceklerdir. Biliyorsunuz ki orkideler yılda 2 kere, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında daha çok dal verirler ve çiçek açarlar. O yüzden bu işlemi şimdiden yaparak belirli aralıklarla belki 1 ay sonra ya da 2 ay sonra orkidemin dal vermesine, boğum yerlerinden dal vermesine yardımcı olacağım. Ama sıvı gübreyi kullandığımız zaman ise bu ise orkidemizin bu şekil boğum yerlerinden değil, yeni bir dal oluşturması için yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda yaprakların daha canlı ve daha güzel, köklerin de daha sağlıklı olmasına yardımcı olmuş olacaktır. Evet, koparmış olduğum aloe veralarımı şimdi bir robotun içerisine bu şekilde koyacağım. Ve üzerine gördüğünüz gibi 400 milim su koyuyorum. Ve kapağını kapatıp iyice ezilinceye kadar robottan çekeceğim. Bu hazırlayacağım sıvı karışımı 2 haftada bir kullanabilirsiniz. 2 haftada bir kullanmanız çiçeklerinize faydalı olmuş olacaktır. Evet, aloe vera ile hazırlamış olduğum sıvı gübrem gördüğünüz gibi hazır, bu şekilde yeşil oluyor ve içinde küçük taneleri var. Bu kesinlikle sıkıntı olmuyor. Bakın kökünden de anlaşıldığı gibi şimdi bu orkidemin suya ihtiyacı var ve ben şimdi yapmış olduğum bu sıvı gübreyi bu şekilde sulayacağım. Orkideleri sulama ile ilgili de bana sorular geliyor. Ben orkidemi genelde bu şekilde suluyorum. Yani daldırma yöntemiyle bu orkidenin gerekli suyu almasına daha yardımcı oluyor. Bu şekilde geniş bir tabağınız varsa eğer orkidenizi üstten bu sıvı gübreyi vererek altta kalan suyuyla beraber ise bu saksının içerisinde 15 dakika bekletebilirsiniz. En fazla 20 dakika. 20 dakika sonrasında mutlaka saksımızı kaldırıp suyundan süzmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde zaten saksının altı delik olduğu için suyun fazlasını süzecektir. Ama bu şekilde bir gün bekletirsek bu kesinlikle orkidemizin köklerinin çürümesine sebep olur. Bu noktada da dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir 15 dakika beklettikten sonra bu şekilde süzeceğim ve orkidemi bir kenara alıp içerisindeki suyun yeterince vermesine yardımcı olacağım. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Orkidelerinizi kesinlikle akşam sulamayın. Çünkü akşam orkidelerinizi sularsanız bu orkidelerinizde unlu bit hastalığı gibi bir takım hastalıkların oluşmasına sebep olur. Çünkü suyu yeterince gün ışığı almadığı için süzemeyecektir. Ama eğer gündüz sabah bu şekilde sularsanız daha sonra bir saksıya aldığınız zaman suyun fazlasını zaten tabağında biriktireceği için onu da dökebilirsiniz. Bu da köklerinin daha sağlıklı oluşmasına yardımcı olmuş olacaktır. Evet, bu şekilde beklettikten sonra ben tabağımdan alacağım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olup destek verebilirsiniz. Gelen yeni bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açmayı unutmayın. Ve bu videolarımdaki sıvı gübreleri uyguluyorsanız yorum yaparak beğenilerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da ekleyebilirsiniz.